Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber fiyat performans olarak en iyi telefonları inceleyeceğiz. Burada 6000 bandından 20.000'e kadar çıkacağız. Bence de pek çoğumuz için alınabilecek en mantıklı aralık 10.000 ile 20.000 bandı. Burada alternatifler oluşturmaya çalıştım. Yani kamera için istiyorsanız farklı bir telefon, oyun performansı sizin için önemliyse bu noktada da daha farklı bir modele yöneleceğiz. Açıkçası 6000'den 20.000'e kadar da bu telefonlar haricinde farklı bir telefona da bakmanıza gerek yok. Gerçekten fiyatını tam olarak hak eden ve fiyat performans yönünde de en iyi cihazları seçmeye çalıştım. Ve listedeki tüm telefonların detaylı incelemeleri, bazılarının da uzun kullanım testleri kanalda var. Onları da cihazları anlatırken kartlar kısmına koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Bu serinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk olarak listemizin ve piyasada alınabilecek en ucuz telefonla başlayalım. Burada Realme C55'ten bahsediyorum. Tasarımsal açıdan gerçekten oldukça şık ve dışarıdan baktığımızda farklı görünen bir telefon önümüze çıkıyor. 6.72 inç Full HD Plus ve 90 Hz yenileme hızıyla beraber ekran yönünde fiyatına oranla en iyi cihazlardan biri. 6 GB RAM ve 128 GB depolamayla 6500 bantlarında rahatlıkla alabiliyoruz. Bu fiyatına oranla Yonga seti de bir o kadar başarılı. MediaTek Helio G88'i görürken 6 GB RAM, 128 GB depolamayla da beraber geliyor. Ana kameraya baktığımızda 64 megapiksel ve f1.79 diyaframlı HDR destekli güzel bir ana kamera sensörüyle karşılaşıyoruz. Fotoğraf çekim kalitesi aydınlık ortamlarda olduğu kadar gece çekimlerinde de fiyatını oranla düşündüğümde gayet yeterli diyebilirim. Alt segment bir cihaza göre idare edebilecek bir video performansına sahip. Ön tarafa geldiğimizde de 8 megapiksel ve Full HD 30 FPS videolar çekebilen bir kameramız var. 5000 mAh batarya ve 33 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Kutu içeriğinden bu adaptörün çıkması da güzel bir avantaj. Listenin ikinci cihazı da çıktığı günden bu yana benim favorim olan ve 10.000 TL'ye de alınabilecek en iyi telefon Galaxy A34. A34'de arkadan baktığımız zaman A54 ile oldukça benzer bir tasarımla karşı karşıyayız. Ekran kısmında da 6.6 inçlik Full HD Plus 120 Hz oldukça büyük ve kaliteli bir ekranla birlikteyiz. A54'te olduğu gibi maalesef yine HDR desteği bu ekranda yok. Dimensity'de 1080 Yonga setini görüyoruz. Ana kamera OIS'li 48 megapiksel çözünürlüğündeyken ikinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 5 megapiksellik makro çekim kameramızda bulunuyor. Videolarda da 4K 30 ve 1080p 60 FPS'te OIS desteğiyle birlikte gayet güzel videolar çekebiliyoruz. Ön tarafta da 13 megapiksel yine 4K destekli bir ön kameramız var. Galaxy A33 5000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğiyle gelirken stereo hoparlörler Dolby Atmos desteğiyle birlikte geliyor. Ayrıca ekran altı parmak izi okuyucumuz da gayet hızlı, güzel bir şekilde çalışıyor. Listenin 3. sırasında da kamerası ve performansıyla A34'ten daha iyi olan Poco F4'ü görüyoruz. Burada hissiyat açısından elinize aldığınızda hiç ucuz bir hissiyatının olmadığını söyleyebilirim. A34 kullanmış birisi olarak da F4'ün kesinlikle daha iyi hissettirdiğini de belirtmem gerekiyor. 6.67 inç AMOLED, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme ile gelirken bu ekranın desteklediği teknolojilerde bir o kadar üst seviyede. Ekrandaki görsel deneyim HDR10, Dolby Vision gibi en üst düzey teknolojilerle baya yukarılara çıkıyor. Açıkçası ekran kalitesiyle de bu fiyat bandında alabileceğimiz en iyi telefondan bahsediyorum. Ana kameraya baktığımızda 64 megapiksel çözünürlüklü ve OIS'i destekleyen bu fiyat bandı için en iyi lenslerden biri burada kullanılmış. Fotoğraf çekim kalitesi olarak ana kamerayla aydınlık ortamlarda gerçekten güzel kareler ortaya çıkartıyor. Poco F4 video konusunda beni gerçekten şaşırttı. 4K 60 FPS desteğimiz bulunuyor ve OIS ile beraber titreşimsiz sabit videoları rahat bir şekilde çekebiliyoruz. Normalde bu fiyat bandında bu kadar iyi bir video performansı açıkçası beklemezdim. Snapdragon 870 gibi amiral gemisi bir işlemciyi F4'te görebiliyoruz ve 6 GB RAM, 128 GB depolamayla da beraber geliyor.
4500 mAh batarya ve 67 Watt hızlı şarj desteğini görebiliyoruz. Kutu içeriğimizden bu adaptörün çıktığını da söyleyeyim. Benim bütçem 15.000 ve kamera ekran anlamında alabileceğiniz en iyi cihaz S21FE. S20FE'den ne gibi farkları var derseniz, burada en önemli farklar kamera ve ekran tarafında önümüze çıkıyor. Performans olarak iki cihaz arasında çok bir fark olmasa da özellikle ekran ve kamera olarak S21FE arayı ciddi bir şekilde açıyor. Fotoğraflarda çok büyük bir fark göremesek de videolarda stabilizasyon, titreşimleri engelleme konusunda S21FE'nin daha başarılı olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu fiyat bandında S21FE sadece işlemcisiyle biraz geride kalabiliyor. Eğer ki oyun oynamıyorsanız günlük kullanımda uygulama performanslarında hiçbir şekilde bir problem yaşamıyoruz. Sadece oyun odaklı bir telefon değil, onun haricinde kameralarıyla özellikle de video kısmında hem ön hem de arka kamerada 4K 60 FPS çekebilmemiz bu cihazın en önemli avantajlarından. Yine bu fiyat bantlarında güncel bir telefon istiyorsanız bataryası, ekranı ve performansıyla S21FE'den de bir kademe daha yukarıda olan Honor 90'da 6.7 inçlik Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme ile gelirken HDR10 Plus gibi ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojilerle beraber geliyor. Ekranın vermiş olduğu deneyim, kontrast, renk doygunluğu, genel kalite gerçekten muazzam bir seviyede. Bu fiyat bandındaki rakipleriyle kıyasladığım zaman da Honor 90'ın en tepelerde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Açıkçası ekran ve tasarım yönünde hiç orta segment bir telefon gibi hissettirmiyor. 10 bit renk derinliği de bu ekranın en önemli avantajlarından. Snapdragon 7 Gen 1 bizlerle beraber. Burada 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanında bu sisteme eşlik ediyor ve baktığımızda 4 nanometrelik 7 Gen 1 oldukça performanslı ve verimlilik anlamında da bu fiyat bandındaki en iyi işlemci diyebilirim. Kamera tarafında da ana kamerada oldukça büyük bir sensörle beraberiz. Burada 200 megapiksel ve f1.9 diyafram açıklığını görürken maalesef OIS desteğini göremiyoruz. Ancak burada kamera olarak beni fazlasıyla şaşırttığını söylemem gerekiyor. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş açı ve üçüncü kamera olarak da makro kamerayı görebiliyoruz. 4K 30 FPS'te EIS ile beraber güzel sonuçlar ortaya çıkartıyor. Titreşimleri engelleme ve genel video kalitesi anlamında Honor 90 beni şaşırttı. Gerçekten video kalitesi de bir o kadar başarılı bir telefon diyebilirim. Ön tarafta da 50 megapiksellik ana kameramız 4K 30 FPS çekimler yapabiliyor. 5000 mAh batarya ve 66 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. 66 Watt'lık adaptörün kutudan çıktığını da söyleyeyim. Yazılım tarafında da Android 13 MagicOS 7.1 ile geliyor ve 3 yıl boyunca güncellemeleri almaya da devam edecek. Yazılım tarafında iOS'e çok yakın bir deneyimle karşılaşıyoruz ve listenin son sırasında da fiyat performans olarak benim favorilerimden olan Poco F5'i görüyoruz. Poco F5 alıştığımız sade, şık, silikon, güzel bir kılıf ve 67 Watt'lık hızlı şarj adaptörünün kutudan çıktığını söyleyeyim. Tasarım yönünde F5 Pro'dan çok daha şık ve bir o kadar premium hissettiren bir telefonla karşı karşıyayız. 6.67 inç Full HD Plus AMOLED bir paneli görebiliyoruz. Burada muazzam bir işlemciyle karşı karşıyayız. Snapdragon 7 Plus Gen 2, arka tarafta Poco F5 Pro ile aynı kameraları görebiliyoruz. 64 megapiksel OIS destekli ana kameramız, 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro kameramız var. 5000 mAh batarya ve 67 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Şimdi son kısımda da bir özet geçersek, eğer bütçeniz 6000-7000 bandındaysa fiyat performans anlamında Realme C55 en mantıklı seçenek. Özellikle yeni bir cihaz olduğu için Android 15'e kadar da güncellemeleri almaya devam edecek. Yaklaşık 2 hafta önce detaylı bir incelemesini yapmıştım. O videoyu da izleyebilirsiniz. Bütçeniz 10.000 ile 13.000 bandındaysa da Poco F4 uzun ömürlülük ve kamera anlamında kesinlikle en iyi telefon. 15.000-20.000 bandında da her yönüyle dengeli bir cihaz istiyorsanız Honor 90. Ancak benim kamerayla işim yok. Aldığım zaman maksimum performansta uzun yıllar kullanayım derseniz de Poco F5 kesinlikle en mantıklı telefon. Peki sizce fiyat performans olarak en iyi telefonlar neler? Yorumlarda mutlaka bekliyorum ve herhangi bir sorunuz olursa da yine yorumlarda yazabilirsiniz. Ayrıca bu serinin devamı gelsin diyorsanız da videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kal.